İşte karşınızda biyolog, sinir bilim uzmanı, akademisyen, araştırmacı yazar, gezgin ve rockçı Profesör Doktor Sinan Canan. Merhabalar. Sevgili dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Sinan Canan'la Açık Bey'in her cumartesi akşamı olduğu gibi yine NTV ekranlarında sizlerle. Tabii ki sevgili stüdyo konuklarımızla beraber ayaklarının tozuyla geldiler efendim. Hepsi farklı yerlerden, yine her hafta olduğu gibi tek bir konu konuşacağız, insanı konuşacağız ama kim bilir konu nerelere gidecek, sizin yüzünüzden bakacağız artık. Durum biraz size bağlı. Siz de biliyorum bu Açık Bey'in takipçileriyle burada buluştuğumuz bu formatı çok seviyorsunuz. Eğer siz de burada olmak istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit. Açıkbeyin.com/NTV adresine gidiyorsunuz. Orada bir katılım formu var. Hemen onu doldurarak en kısa zamanda, uygun bir zamanda bizimle birlikte burada stüdyoda programa iştirak edebiliyorsunuz. Ama eğer katılamam, çok uzaktayım, size Kanada'dan yazıyorum falan diyorsanız, o zaman Sinan Canan'a soruyorum bölümünden lütfen bizimle görüş öneri ve sorularınızı paylaşın. Bizler o gönderdiğiniz geri bildirimlerden hem program başlıkları çıkarıyoruz hem de burada onları çok severek değerlendiriyoruz efendim. Bugün bu bölümümüzde de 96. bölümümüz oldu, dile kolay. Yine insanın çok önemli bir özelliğinden bahsedeceğiz. Belki de hani insanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik ne deseniz ben bunu söylerdim. Bugünkü konu başlığımız geleceğimizi yaratmak. Gerçekten böyle bir gücümüz var mı? Gerçekten geleceğimizi organize edebiliyor muyuz? Yoksa bizler kader kurbanı mıyız? Eğer hazırsanız bu çok önemli mesele üzerine biraz sinir bilimsel, biraz insanın fabrika ayarları temelli bir bakış atalım. Anladığım kadarıyla konuyu sevdiniz galiba. Peki o zaman hemen başlarken bir yoklama yapalım. Ben kendi kaderimi kendim belirlerim arkadaş. Her şeyi yaparım, hallederim falan diyen var mı aramızda? Bir tane var galiba. 2 oldu. 3, açık arttırmaya giriyoruz. 4, 5, 6. Güzel. Baya hani iddialı arkadaşlar var burada. Peki ya ne yaparsak yapalım biz kader kurbanıyız. Sonuçta ne olacağı belli olmaz. Hani başımıza gelen çekilir falan diyenlerin ellerini görebilir miyim? Bak ne enteresan, Açık Bey'in izleyicisinde çok az var. Ya normalde dışarısı hep böyle, tamam mı? İnsanlara bir şey olacak, bir şey oldu, şunu şöyle yapalım. Ya abi ne bileceğiz işte, ülkenin durumu, dünyanın durumu, şu bu. 1000 tane bahane getiriyorlar ve biz hep böyle bir kurban psikolojisinde gibiyiz. Hepimiz bir yerde bizi diğer canlılardan ayıran şu geleceği tasavvur etme, onu planlama ve dünyaya müdahale ederek aslında o zihnimizdeki tasavvuru bir şekilde hayata geçirebilme noktasında bir gücümüz olduğunu biliyoruz da nasıl yapacağız? Orada biraz böyle soru işareti. Şimdi hepinize bir soru sorayım. Siz ekran başındaki sevgili dostlara da. Şimdi şu anda buradasınız ya. Siz de oradasınız yani. Hepimiz hayatta bir yerdeyiz ya. Bu olduğumuz yerde bulunmamız acaba uzun vadeli planlarımızın kesin bir sonucu mu? Yoksa hayatta bir şeyler olurken kendimizi bir anda buradan bulduk. Ben planlarım sonucunda buradayım diyenler, 15 yıldır bu programa katılmayı bekliyordunuz. Gerçi program 3 yıldır var ama olsun. Uzun vadede yaptığınız planlardan burada olduğunuza emin misiniz? Bak değiştireceğim şimdi bunu. Şimdi siz de düşünün. Arkadaşlar bugün mesela otobüs gelmese, sefer iptal olsa, mesela buraya ulaşamasanız ne olacaktı? Ya aslına bakarsanız hayatımızda şu anda bulunduğumuz noktada hemen hemen hiç dahlimiz yok gibi. Yani şu anda burada olmamız şansa dayalı, bizim kontrolümüzün dışında birçok faktörle de alakalı. Ama sadece bu kadar mı acaba? Yani biz kader kurbanı değiliz gibi. Mesela ben tuttum, işte biz 2 kardeşiz. Benim kardeşimle ben aynı evde büyüdük, aynı yemeği yedik, aynı ortamdaydık. O bambaşka bir şey oldu, ben bambaşka bir şey. O bir esnaf, çok başarılı bir iş adamı mesela. Ben de akademisyen oldum, çenem durmuyor, sürekli konuşuyorum. Hatta o beni anlamıyor, ben onu anlamıyorum. Şimdi aynı evde, aynı ortamda her şey benzer şekilde giderken bu farklılıklar nasıl ortaya çıkıyor? Aslında bugün biraz insanlar bilse de bilmese de geleceklerini nasıl ortaya çıkarabiliyorlar? Ve biz bunu yönetebilir miyiz? Biraz bundan bahsedeceğiz. Şimdi benim arada bir böyle sosyal medyada bu konuda söylediklerim geziyor, görmüşsünüzdür. Ben sosyal medyayı o yüzden bıraktım arkadaşlar. Sürekli videolarda ben kendimle baş başa kalınca çok sıkıldım. Çünkü devamlı ben çıkıyorum bana. Devamlı herhalde bu ara çok popüler. Ve genellikle de anlattığım konular böyle yaparsın, edersin, halledersin minvalinde konular. İnsanlar bunları seviyorlar ki paylaşıyorlar ama özellikle hayatınızda zor bir durumdaysanız,
biraz kendinizi çıkmazda görüyorsanız, bir takım sıkışıklıklar varsa böyle konuşan tiplerle karşılaşmak bazen sizi sinir edebilir ve bu tip konular sıklıkla tuzu kuru insanların konusuymuş gibi gelir. Yani adam yatlardan katlardan konuşur mesela. İnsan kendi kaderini yaratır canım işte çalışırsan olur falan diye. Sen de evde böyle fukara fukara oturup bu tipi dinleyip gıcık olursun. Aslında bugünkü iddiam temelde şu arkadaşlar. O arkadaşların hani başarılarına, durumlarına, yaptıklarına gıptayla baktığımız hatta bazen öykündüğümüz insanların sıkışık dönemlerden buralara gelmelerini sağlayan bir özellik var. Onlar sadece orada o rahat içinde bunu söylemiyorlar. O yaptıkları şeyleri nasıl yaptıklarını yıllar geçtikçe biraz belki çözümledikleri için aslında insanın geleceğini nasıl yaratabileceğiyle ilgili belli içgörüler edinmiş olabilirler. Ve iddiam şu. Bugün özellikle bir konuda kendinizi darlanmış hissediyorsanız, hayatta bir sıkışıklık varsa şimdi bu konuyu konuşmanın tam zamanı. Şimdi biz geleceğimizi nasıl inşa ederiz, kendimize göre bir hayatı nasıl yaparız bunu konuşmanın tam zamanı. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Arkadaşlar bütün büyük anlatılarda, geleneksel metinlerde, dini metinlerde insan hep böyle Tanrı'nın suretinde yaratılmış, ruhundan üflenmiş, çok üstün özelliklere sahip bir canlı olarak gösteriliyor ama, öyle anlatılıyor ama yani şu bedene bir bakarsanız, şu normal insan durumumuza bakarsanız, araba çarpıyor, Allah muhafaza ölüyorsunuz. Yine bir kokuşmuş gıda yiyorsunuz, hastanelik oluyorsunuz, hatta yine ölebiliyorsunuz. Bedenimiz çok zayıf, çıplak, hani çok öyle bir numara yok. Fakat bu acaba bu göndermeler neyle alakalı olabilir diye düşününce gerçekten de insan bir konuyu kafaya takınca arkadaş, yani yeter ki taksın, bir şekilde dünyayı ona göre değiştiriyor. Bütün şartları kendine göre bükebiliyor. Ben böyle bir zürafa görmedim, böyle bir zebra görmedim, böyle başka bir canlıya rastlamadık biz. Dolayısıyla insanda aslında böyle bir yetenek var gibi ve diğer bütün canlılardan farklı olarak onlarda da var olan sistemleri biraz farklı kullandığımız için bu oluyor. Mesela şimdi bugün bu muhabbetimiz bittikten sonra akşam falan ne yapacağınızı planlamışsınızdır değil mi? Kafada vardır bir şey. En azından eve nasıl döneceğinizi biliyorsunuzdur. Biliyor musunuz? İnşallah. Yani burada böyle kalmayın da dın diye. Bak şimdi henüz hiç olmamış bir şey. Yani kısmetse inşallah Allah ömür verirse o dakikaları da görürüz ama orada ne yapacağınıza dair bir fikriniz var. Hatta işte trafik sıkışmadan şöyle yapayım bilmem ne yapayım. Şu anda ince ince hesaplar da yapabiliyorsunuzdur muhtemelen. Bizim beynimiz sürekli geleceği tasarlamakla ilgili bir çalışıyor. Dikkat ettiniz mi? Şimdi sorsam bu hafta için planınız vardır. Bu ay için bir fikriniz vardır. Bu sene için bir öngörünüz vardır. Önümüzdeki 5 sene için bir şey tahmin ediyorsunuzdur değil mi? 50 sene sonra Türkiye'ye ne olacak desem hepinizin bir 3 aşağı 5 yukarı fikrini alırım. Yani zihnimiz hiç durmuyor. Her an geleceğe dair bir çalışma sistemi var. Fakat bunu yaparken her zaman çok verimli çalıştığını söyleyemeyeceğim. Mesela şöyle bir şey yapsam diye bir hayal kuruyorsunuz. İçeriden biri diyor ki daha evvel yaptın da ne oldu? Öyle olduydu, böyle olduydu. Sonra çuvalladıydık. Sen iyisi mi onu yapma. Ya da işte şöyle olsa güzel olur. Hayır, öyle yapılmaz. Niye? Öyle diyorlar. El alem ne der? Bak millet yapmış başına neler gelmiş. Şimdiye kadar kimse yapmamış sana mı kaldı gibi bıdı bıdı konuşan bazı arkadaşlar da var içeride. Şimdi biz tamam güzel geleceği hayal edelim, onunla ilgili bir şeyler yapalım ama içeride bir de bir orkestra var. Bize bir şeyler anlatıp duruyor. Bunları güzel yönetmeyi öğrenmeden galiba istediklerimizi, gelecek için tasarladıklarımızı yapabilmek zor. Biraz önce buraya tasarlayarak mı geldiniz falan deyince birkaç arkadaş iştiyakla el kaldırmıştı. Kimdi onlar? Mesela bu arkadaşlarımız herhalde biraz şeyi biliyorlar dedi. Burada var mıydı bu tarafta? Biraz. Çok emin olamadın ama şimdi böyle söyleyince. Sen de öyle. Peki mesela yani sizin hayatınızda hiç mi bir şey aksamıyor? Yani planlarınızda hiç mi arıza çıkmıyor? Onlarla nasıl baş ediyorsunuz? Bir arkadaşımdan görüşelim. Bir mikrofon alalım oraya. Siz mesela nasıl yırtıyorsunuz böyle işlerden? Betül ben hocam. Betül Merhaba. hoş geldin. Hoş bulduk. Tekrar. Teşekkürler. Şöyle bir insanın A'dan Z'ye kadar olmasa da belli bir harfe kadar D'ye, E'ye kadar çeşitli planlarının olması lazım. Bizim genel olarak zihnimiz pek çok olasılığı hesaplayabilir durumda. Ama onu biraz etraftan gelen seslerden ve o içerideki seslerden sterilize etmemiz gerekiyor. Yani ben Peki buraya... kader diye bir şeye inanıyor musun? Ben inanıyorum kader diye bir şeye. Çünkü şöyle bir yüzdelik veriyorum. Yani yaşamın nihai olarak sonucunda var olduğumuz yerde bir yüzdelik veriyorum.
O yüzdeliğin işte 40'ı benim iradem, 20'si karşımdakinin durumu. Yani bir şans faktörü, olasılık faktörü bir şey var orada. Şans var, olasılık var. Daha sonrasında da yaratıcıya inanıyorsanız zaten orada bir kader inancı devreye giriyor. Ama galiba böyle sabit bir şeye inanmıyorsun değil mi? Yani hep öyle gidecek, ben böyle robot gibi, zombi gibi içinden geçeceğim falan, öyle bir durumun yok herhalde bu kadar Benim %40 falan. hissiyatıma ve keşfettiklerime göre insanın irade olarak nereye kadar ben ilerleyebilirim kısmını keşfetmekle yükümlü olduğu bir durum söz konusu. Tamam. Sabit bir şey değil senin için. Değil, Peki hayır. kaderin sabit olduğunu düşünen var mı? Değişmez abi, ne yapıyorsak o böyle başımıza... Olabilir bu arada. Niye kimse böyle bir olasılık düşünmüyor? Yani mesela film izliyorsunuz değil mi? Böyle kahramanlar bir şeyler yapıyorlar falan. Mesela 20 kere de izlesen film aynı film. Niye? Senaryo sabit, bir kere çekilmiş. Sadece sen ilk seyrettiğinde sonunu bilmiyorsun. Sana ilginç geliyor. Sonra o kahramanlar için kader yazılmış. Yani başka hiçbir şey olamaz. Öyle bir tane fıkra var ya. İşte bir tanesi filmde treni kaçırıyormuş. Bizim Laz da 50. kez filme gidiyormuş. Niye? Belki bu sefer treni yakalar diye. İşte devamlı tekrar filmi izlemek istiyormuş ama o senaryo değişmiyor ve filmin ilginçliğine de bir halel getirmiyor. Hayatta böyle bir şey olmasın sakın. Kahramanlar bilmiyorlar ya filmde olduklarını. Belki bizimki de öyle bir şeydi. Nereden biliyorsunuz? Buyurunuz, size mikrofon alalım. Hocam sabit olduğunu belki düşünen yoktur Meltem bu arada. Meltem hoş geldin. Hoş buldum. Ama yazılan bir kaderi yaşamak zorunda olduğumuzu düşünen çok insan var. Yani Kader benim kelimesinin- kaderim yazıldı, ben bunu yaşamak zorundayım şeklinde bir algı çok fazla var. Halbuki bunun insanın adımlarına, kararlarına ve düşüncelerine göre şekillenen bir yol olduğunun idrakına varan az insan olduğunu düşünüyorum. Çok güzel söyledin. Hareketlerine göre, kararlarına göre şekillenen. Kader kelimesinin anlamına daha önce bakan oldu mu hiç aranızda? Bir mikrofon alalım. Hocam bence kader gelecekte yaşayacağımızı Allah'ın bilmesi. Bizim irademizi değiştirmiyor. Şimdi Yani o bize tabii bak- o öyle bir şey olabilir, öyle bir durum olabilir de bize ne demek bu? Yani bizim için ne anlama geliyor? Bize çeşitli önümüzde seçenekler var. Biz kendi irademize göre tercih ediyoruz ama sonuç Ya mesela alabiliyor. şunu seçersen sonuçta başka bir şey olacak, bunu seçersen başka bir şey Başka bir olacak. şey Dolayısıyla sen seçimlerinden sorumlu olacaksın. Siz daha önceki yayınlarda dediğiniz duygusal beynimizle kısa sürede tercih ediyoruz. Evet. Diyoruz. Çoğu zaman da ama bilinçsiz çok tercih seçenekler ediyoruz. var hocam. Bilmiyoruz ama bir yol seçiyoruz ama bir tane değil Tabii dallanabiliyor. sonunda göremezsin ki yani Evet, şunu evet. yaptım, hayırlısı olsun deyip Aynen. seçeceksin artık Evet. yani. Evet. Arkadaşlar kader kelimesi kelime anlamında biz mesela Türkçe'de bugün kadran falan diye de kullanıyoruz. Ölçü demek aslında. Ölçü neyin ölçüsü? Bugün ne yapıyorsan yarın başına o gelir. Aslında onunla ilgili bir hikaye. Mesela bir de Hint felsefesine gelen karma var. O da yapıp ettiğin demek aslında. Yapıp ettiğinin sonuçları. Aynı anlama geliyor hepsi. Bütün kadim öğretilerde bize diyor ki, güzel kardeşim bak gergedan için böyle bir durum söz konusu değil ama insansan yaptıklarının sonuçlarını yaşayacaksın diyor. Dolayısıyla yaptıklarına dikkat et. Yaptıklarına dikkat et derken de şimdi şu anda burada yaptığına dikkat et diyor herkes. Mesela 5 yıl sonra yapacağına dikkat et diye öğütleyen hiçbir din bulamazsınız yani öyle bir şey yok. Şimdi şu anda burada dikkat. Peki şimdi şu anda burada dikkat edince ne oluyor yani? Nasıl bir şeyleri değiştirebiliyor? Şimdi dedik ya biraz önce, insan zihni sürekli geleceği planlamaya çalışıyor. Siz şu anda buradan çıktıktan sonra ne yapacağım, yarın ne yapacağım, haftaya ne yapacağım çalışıyor ya sistem. Peki mesela şimdi oturup önümüzdeki hafta hatta 2 hafta sonraki bir gün sabah 9'da kahvaltıda illa kesin şunu yapacağım diye ince ince bir plan kursanız. Şu anda bu iyi bir enerji sarfiyatı mı? Yani o sabah sağlıklı olacaksın mı? Ne bileyim Türkiye'de yumurta krizi çıkacak mı bilinmez yani. Neler olacağını bilmediğiniz için en önümüzdeki en yakın şeye hatta mümkünse şimdi adım atmamız gereken bir şeye dikkat vermek galiba daha iyi olacak gibi geliyor bana. Zira şimdi şu anda burada dikkatli olduğunuzda amacınıza uygun bir seçim yapma şansınız artacak. Ama şu da var. Şimdi şu anda burada bir sürü şey yapabilirsiniz. Mesela şu anda ayağa kalkıp bağırabilir misiniz? Mümkün değil mi? Yapar mısınız? Zannetmiyorum. İnşallah yapmazsınız. Stüdyo şefim gerildi şu anda. Böyle bir olasılık var. Ya da mesela üstte oturan arkadaş bir anda kafasının üstüne atlayabilir mi? Yapabilir. Bunların hepsi olasılık içerisinde ama yapmıyoruz. Neden? Şimdi şu bakın bu bugünün anahtar cümlesi olabilir benim açımdan. Şimdi şu anda burada bulunmamızın bir amacı var değil mi? Bir amaçla buradayız. O amaç aklımızda ve gönlümüzde sabit ise burada her bir an yaptığımız davranışları da yönetir. Değil mi? Ama bir unutursak niye burada olduğumuzu, ki oldu arada böyle şeyler, olabiliyor yani insanlık hali, ne olur coşarız değil mi?
garip şeyler olmaya başlar. İnsicam bozulur ve şu anda yaptığımız seçimler yarın bir gün başımıza iş açmaya başlar. Şimdi bunu programdan çıkarıp hadi hayata geçirelim. Hayatta nereye gittiğimizi biliyorsak, bir amacımız, bir hedefimiz, gözümüzü diktiğimiz bir yer varsa, yerken içerken, selamlaşırken, tanışırken, alıp verirken, değil mi? Saklarken, harcarken o hedef bizi her bir an yönlendirebilir. İnsanın inançlarından ibaret bir canlı olduğunu hep söylüyoruz. Dolayısıyla aslında şimdi şu anda burada geleceğimizi yaratmak için vereceğimiz kararlar bu konudaki inançlarımıza biraz bağlı gibi gözüküyor. Bilmem siz ne dersiniz efendim? Önce yukarı bir mikrofon alalım. Hoş geldiniz. Merhaba hocam. Ben sizin defayen de tekrar ettiğiniz 3 kelimeyi burada söylemekten yani kendimle gurur duyuyorum. Alamıyorsun bence. Ben Evet. çok güzel bir kelime. Bu kelime benim hayatımı çok şekillendirdi. Biz nedenine nasılına takılmadan niyet ettiğimizde sonrasında büyük bir hani değil de küçük bir adımla cesaretle gayret ettiğimizde sonrasında cesaret zaten geliyor. Alkış yok mu? Bence var. Bakayım. 4 sayfa sonraki notummuş. Unutmayayım diye yazmışım ama Allah'tan bak yeterince söylemişiz. Unutmayan dostlar var. Evet. Niyet, gayret, cesaret. Niyet ne? Nereye gideceksek onun kararı. Tam o belli. Gayret önümüzdeki seçeneklere göre tercihlerde bulunmak. Onu değil bunu seçeceğim. Mesela şu anda yiyip yan gelip yatayım yerine yok. Sinan Canan'la Açık Bey'im var, ben bugün oraya gideceğim. Bugünümü ona ayırıyorum. Bak nasıl bir anda kader, sistem değişti. Ve zamanı geldiğinde de eğer normal gayretinizden yüksek bir şey göstermeniz gerekiyorsa orada da cesaret etmek. Ama bütün bu konu gözümüzü nereye diktiğimizde çok ilgili gibi. Şimdi arkadaşlar insanla ilgili hatırlatmam gereken bir şey daha var. Ne dedik? Biz bütün canlılar gibi hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ve beyin sistemimiz de öbürlerinden çok farklı değil. Önce güvende olmak istiyoruz. Önce sakin olmak istiyoruz. Önce acısız olmak istiyoruz. Önce risksiz olmak istiyoruz. Ve bulunduğumuz durumda şimdi şu anki halimizde mesela bir risk durumu ortaya çıkarsa 5 dakika sonra 5 saat sonra fark etmez. Riskli bir şey olacaksa işi gücü bırakıp bütün zihnimizi ona kitleyebiliyoruz. Ki o riskten korunup hayatta kalabilelim. Hani bize bir halel gelmesin. Bu beyinlerin doğal davranışı. Fakat insan beyninin diğer canlılardan bir farkı var. Demin dedik ya seneler ötesini düşünebiliyor. Şimdi açıkçası 25 senesi sonrası için endişelenmeyen kimse var mı şurada? 25 sene sonunuzdan emin misiniz? Arkadaşlar neler olur 25 senede? Mesela önümüzdeki yıl daha sonrası hatta belki ömrünüzden çok sonrası torunlarınız için yeterince düşünürseniz şimdi endişelenmeye başlarsınız. Peki biz bu beyinle ne yapacağız? Bütün canlılar endişe görünce kaçıyordu. Biz nereye kaçalım? Ve devamlı endişe üreten bir zihin var. O zaman ne olacak? Bu zihnin pusulasını öyle bir yerde tutmayı öğreneceğiz ki özellikle şu anda darlık durumlarında olan canı sıkılan sevgili arkadaşlar. Bakın devamlı beyniniz diyor ki bu konuyu düşün. Mesela para eksik, para eksik, para eksik devamlı onu düşün. Sağlık eksik, sağlık eksik devamlı bunu düşün. Hep zihninizi oraya tutmaya çalışıyor. Halbuki biraz önce ne dedik? Niyet, gayret, cesaret bizi bir yere götürecekti. Önce gözümüzü nereye gitmek istiyorsak bir ona çevirip diğerlerini geçici bir süre tatil edip çünkü zaten beyin onları düşünüyor. Bunun için ekstra çaba göstermemize gerek yok. Düşünmediği şeylere onu davet ederek bir şekilde gitmek istediğimiz yere zihnimizi yönlendirerek bir şeyler yapmak daha mantıklı değil mi? Sanki bana öyle gibi geliyor. Ve bu sinir bozucu derecede tuzu kuru gözüken, orada burada sosyal medyada konuşan, düşün yap gerçek olsun falan diyen arkadaşların önemli bir kısmı eğer hani işkembeden sallamıyorlarsa bunu hayatlarında en az birkaç kez deneyimlemiş arkadaşlardır onlar. Mesela ben bunlardan biri olarak karşınızda bulunuyorum. 20 sene önce Sinan Canan'la tanışanınız olsaydı ne demek istediğimi anlayacaktınız. Ben bugün bu yaptığım şeyleri yapabileceğine hiç inanan bir insan değildim yani. Bambaşka bir kafadaydım. Sonra sağ olsun etrafımdaki bazı hayırlı insanlar sayesinde zihnimi bir yerden bir yere yönlendirme şansım oldu. Ve bugün sizin gibi böyle enteresan insanların huzurunda böyle şeyler konuşabilecek ilginç bir hayat yaşamak nasip oldu. Bakın bunu ben yaptım diyemem. Nasip oldu diyebiliyorum ancak. Ama ne şartla? Bir gün geçmişte bir yerde gözünü oraya diktiysen ve seneler içerisindeki kararlarını hep bu şekillendirdiyse bir süre sonra böyle bir şey
Nasip oluyor. Demek ki nasip evde oturunca gelmiyormuş. Nasip için bir şey. Mesela tarlayı ekmeden ya nasip diyen şey gördün mü çiftçi? Ekmedik ama hayırlısı. İnşallah bu sene mısır, seneye de işte pamuk çıkar falan. Var mı öyle bir şey? Önce ekeceksin, önce görevini yapacaksın, sonra bekleyeceksin. Ama yağmur yağmazsa ne gam? Şimdi başka bir işte hastalık gelirse ne gam? Sen görevini yaptın mı? Ne diyorlar buna bizim kültürde? Tevekkül. Sen görevini yap, sonra tevekkül et. Şimdi biz tanrıcılık mı oynuyoruz? Yani her şeyi manipüle mi etmeye çalışıyoruz? Yoksa kader kurbanı mıyız? Karıştık arkadaşlar. Bunun arası var. Bize düşen gözümüzü doğru yere dikmek, oraya dair niyet etmek, adımları sabırla ve sebatla atmak, yılmadan devam etmek, zamanı gelince de o hamle gerekiyorsa bir hamle yapmak. Neyse o artık. Ve o zaman da sonuçta enteresan bir şeyler nasip oluyor diyorlar. Bilmem katılıyor musunuz? Merhaba hocam, Metin ismi. Hoş geldin. Hoş buldum. Ben Schrödinger'in kedisi deneyinin de burayla çok bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Enteresan. Önemli olan biz ölü kedi mi olacağız yoksa yaşayan kedi mi? Ben bugün dün yaptıklarımın sonucuyum. Ama dün neyi nasıl gördüysem o şekilde yapmış olabilirim. Fakat şimdi ve burada şuurlu yaptığım tercihler benim yarınımı hazırlayacak. Mekanik tercih yaparsam 3 günün bir oluyor aslında. Dünüm, bugünüm ve yarınım ki 2 günü bir olan ziyandadır kadimden gelen söz. Ama eğer kendi üzerinde çalışırsan farklı olacaksın.